Bu videomuzda seni 20'li yaşlarda milyoner edecek kafa yapısına nasıl ulaşabilirsin? Ben milyoner olurken hangi özellikleri alıp milyoner oldum? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar gerçekten söylenmeyen bir kural var. O kural da şudur. Bazı özellikler sizde olursa milyoner veya milyarder olma olasılığınız daha yüksek oluyor. Gerçekten milyoner ve milyarderlere baktığımız zaman hepsinde ortak özellik olan bu özellikler gerçekten mevcut. Şimdi eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsan bu söylediğim tüm özelliklere dikkat et. Hadi şimdi videoya geçelim. Haber ve gündemi takip etmeyi bırakman gerekiyor. Çünkü eğer gerçekten gündemi takip etmeye başladığın zaman maalesef Türkiye şartlarında moralin bozulmaya başlar ve negatif bir kafa yapısına sahip olursun. Gerçekten bu haberleri izlemenin sana hiçbir katkısı yok. Örnek veriyorum, haberleri açtın ve önünde cinayetlerden tut siyasete, başarısızlıkta bütün negatif haberleri görmüş olacaksın. Ve senin bunları görmen başarılı olan insanları, zengin olan insanları görmeni ve onlar gibi düşünmeni maalesef etkilemiş olacak. O yüzden ne yapıyoruz? Hayatımızdan haberi, gündemi, her şeyi çıkartıyoruz. Bizim önceliğimiz kendimiz ve sevdiklerimiz. Eğer kendimize ve sevdiklerimize odaklanmış olursak başarıya daha çabuk ulaşırız arkadaşlar. Bizim amacımız kendimizi daha iyi hangi versiyona çevirebiliriz? Onun arayışında olmak. İkinci maddemiz olarak sağlam bir ana gelir kaynağı oluşturmamız gerekiyor. Şimdi sizden duyacağım. Şimdi bazıların söylemiş olacak. Tamam, iyi güzel söylüyorsun da bu ana gelir kaynağını ben nasıl oluşturacağım? Onu söyle diye. Arkadaşlar öncelikle şunu keşfetmeniz gerek. Benim doğuştan beri gelen ticaret tutkum var. Bunu ne yaptım ben? Geleneksel ticaret değil de e-ticaret üzerinden sağlamış oldum. Siz örnek veriyorum gitar çalıyor olabilirsiniz veya çok iyi tasarım yapabiliyor olabilirsiniz veya yapamıyor da olabilirsiniz. Öğrenmek istiyorsunuzdur veya ilginiz vardır. Hiç önemli değil. Burada ana amacınız neyi öğrenmek veya geliştirmek istiyorsanız onun üzerine gidiyor olmanız lazım. Yani bizim amacımız, yani bunda para var diye buna odaklanmak yerine gerçekten sevdiğimiz bir işi geliştirirsek daha hızlı yükseliriz arkadaşlar. Yani sizin bulduğunuz herhangi bir şey en iyi versiyonunuz olması gerekiyor. Benim başlangıçta bu e-ticaretti ve onun üzerine gide bunu geliştirmiş oldum arkadaşlar. Emin olun parayı en son düşünmeniz lazım ama yani para dediğimiz şey tüm işlerde mevcut. Yeter ki o işte en iyisi olmaya çalışın. O zaman şunu anlamış olduk. Sağlam bir ana gelir kaynağı elde edebilmemiz için arkadaşlar günlük yaşamayı bırakmamız gerek. Yani günlük işlerle günübirlik yaşayarak bu hayat geçmez arkadaşlar. Bugünün yarını da var. Şimdi maalesef ki benim yaşlarımda 20'li yaşlarda olsun, daha yüksek insanlar olsun, hepsi günü kurtarma peşinde. Yani yarına maalesef bakmıyorlar. O yüzden bizim yapacağımız şey yarını da düşünerek yaşamamız. Biliyorum ekonomi kötü. Yani bu şartlarda yarını maalesef düşünemiyoruz. Ama yarını bugünden düşünürsek, bir ana gelir kaynağı oluşturmaya çalışırsak emin olun yarın çok rahat edersiniz. Şimdi başladık, kendimizi geliştirdik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bundan sonra işimizi sisteme dökmemiz lazım. Sisteme dökmek dediğimiz siz olmadan da ilerleyebilen bir iş modeli haline getirmemiz lazım. Yani o işe siz günde 1 saat veya yarım saat baksanız bile o iş kendini yürütüyor olması lazım. Kendimden örnek vereyim. E-ticarette şu an 13'ten fazla mağazaya sahibim ve hepsi arkadaşlar günde 1-2 saat harcayarak yönetebiliyorum. Şimdi asistanlarım var, çalışanlarım var ve onlar da mağazalarıma ürün yüklüyor veya yazılımım üzerinden ürünleri yükleyebiliyorum. Siz de ne uğraşıyorsanız uğraşın, bunu bir sisteme dökmeniz lazım. Emin olun arkadaşlar, kimse doğuştan başarılı değil. Yani siz herkesin başarısını görüyorsunuz ama başarısızlıklarını kimse size söylemiyor. Bunu kendim de çok büyük deneyimlemiş oldum. Yani şöyle söylüyordum. Yani neden herkese böyle güllük gülistanlıkken bana bu kadar zorluk çıkıyor diye. Ama arkadaşlar emin olun sadece size değil birçok insana, %99'una bu zorluklar çıkıyor. Ama insanlar bunu sizlere göstermiyor. Benim hayatımda da böyle. Yani ben şu an para kazanıyor veya çok güzel mağazalar ilerletiyor olarak gözüksem bile zamanda o kadar çok zorluklar geçirdim ki o zorluklar beni şu an buraya getirdi. O yüzden lütfen zorluk çıksa bile devam etmeyi unutmayalım arkadaşlar.
Şimdi üçüncü maddemiz pasif gelir elde etmeyi öğrenmen lazım. Maalesef bu pasif gelir dediğimiz iş modeli insanların ağzında oldukça fazla dolaşmaya başladı. O yüzden anlamını yitirdiğini düşünüyorum. Ama gerçekten arkadaşlar bu pasif gelir dediğimiz model az önce söylediğim gibi siz olmadan da yürüyebilen, uykunuzda bile size para kazandıran bir iş modeli olması lazım. Örnek veriyorum, siz artık para kazanmayı, yani sağlam bir ana gelir kaynağı elde etmeye başladınız. Ama siz her şeyi tek bir sepete koymamanız lazım. En büyük yanlış burada arkadaşlar. O işe bir zarar geldiği zaman siz en kötü halinizdeyken bile size para kazandıran bir iş modeli olması lazım. İş modeli demek yanlış olur. İlla iş modeli olmasına gerek yok. Ama şunu yapmanızı istemiyorum. Maalesef YouTube'a pasif gelir nasıl oluşturulur tarzında videolara bakarsanız çok yanlış iş fikirleri görmüş olursunuz. %99'u da yalan arkadaşlar. Ben mesela ne yapıyorum pasif gelir olarak? Ya birçok ticaret yapıyorum arkadaşlar. Ben normal hayatımda arka tarafta sizin bilmediğiniz birçok e-ticaret olsun veya farklı ticaret olsun birçok modelim var ve hepsini tek sepete koymuyorum. Yani ben uyusam bile çalışanlarım benim yerime bunları ilerletmiş oluyor arkadaşlar. Yani kısaca mantığımız şu: biz uyurken bile bize para kazandıran iş modellerini öğrenmemiz lazım. Eğer ilgi gelirse bununla alakalı YouTube'a da farklı video çekmeyi düşünüyorum. Yani benim pasif gelirlerim neler, nasıl kendimi geliştirdim de bu kadar çok sepet oluşturdum, hepsine değinmiş oluruz. Yorumlarda bunu da belirtebilirsiniz. Dördüncü ve en büyük maddemiz hayır demeyi öğrenmeniz lazım. Emin olun arkadaşlar, bu disiplini elde edene kadar maalesef ki çok büyük yanlışlar yaptım. Herkese evet deyip kendimi bitirdim ama bunu yapmayı bırakmanız gerekiyor. Basit bir örnek vereceğim. Örnek veriyorum, siz kendinizi geliştirmek için tam masaya oturuyorsunuz, bir arkadaşınız arıyor veya sevdiğiniz arıyor ve ne yapıyorsunuz? Kıramayıp onun yanına gidiyorsunuz ve kendi disiplininizden feragat etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şöyle düşünün, siz şu an belki bir yerde çalışıyor olabilirsiniz, çalışmıyor olabilirsiniz, kendi işiniz olabilir, hiç fark etmez. Şu kafada olmanız lazım: siz nasıl maaşlı bir işte çalışırken o işi bırakıp patronunuza ben gidiyorum diyemeyip işe devam edebiliyorsanız aynı disiplini oluşturmanız lazım. Kendi doğrularınızı olmasından, insanlar ne düşünür diye düşünmekten korkmayın arkadaşlar. En büyük yanlışınız bu olur. Yani buradan şunu anlıyoruz, birazdanki maddeye de değinmiş olacağım. Hayır demek bir disiplindir ve siz bu disiplini eğer elde ederseniz hem insanların gözünde değerli olursunuz hem de sizin önünüze kimseye geçemez. Unutmayın, önce dışarıya hayır dersiniz, daha sonra kendi yapacağınız hatalara. Bu yüzden bu kavramı öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi 5. maddemiz olarak disiplin. Disiplin arkadaşlar bizim en büyük silahımızdır. Az önce söylediğim gibi hayır demeyi öğrenirseniz bir disiplin inşa edersiniz demiştim. Burada da aynı şey çok önemli. Şimdi ben bu videoları çekiyorum. Yani siz belki motivasyon olarak bunları izliyorsunuz ama maalesef faaliyet göstermiyorsunuz. Bunları uygulayamıyorsunuz. İşte burada devreye girecek şey arkadaşlar disiplin kavramı. Hayatınızın her anlamında bu disiplini inşa ediyor olabilmeniz lazım. Çünkü arkadaşlar şöyle düşünün, motivasyon sizi belli bir yere kadar götürür, daha sonra o işi bırakırsınız ama disiplin sürekli azar azar devam eder. Motivasyon sizi birden hoplatıp birden yukarı çıkartıp düşürürken disiplin sürekli aynı hızda gitmenizi sağlar. Aynı tavşan ve kaplumbağa hikayesindeki gibi. O yüzden disiplini hayatınızın her yerinde oturtmanız gerekiyor. Maalesef benim de hayatımda arkadaşlar çok büyük bir problemdi bu disiplin oluşturma olayı. Ama bunlar için gerekli yazılımlar var. Örnek veriyorum, Notion'da kendi disiplininizi takip edebileceğiniz template'ler oluşturabilirsiniz. Bu gerçekten çok faydalı oluyor. Emin olun birçok insan, birçok girişimci, şu an Elon Musk bile hayatında birçok şeyi yapmak istemiyor. Ama disiplin inşa ettiği için bunların üzerine gidip kendini geliştirebiliyor arkadaşlar. Disiplin dediğimiz kavram, yapmak istemesek bile bir işi onu yapıyor olabilme. Şu an Ronaldo'ya bakın, farklı girişimcilere bakın. Hiçbirisi bu işleri yapmak istemiyor. Ama öyle bir disipline oturtmuş ki bu işleri yapmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Şu an ben de mesela spor yapmak istemiyorum, iş yapmak istemiyorum. Bazı dönemler böyle problemlerim oluyor. Ama o gün istemesem bile o işi yapıyorsam gerçekten bu beni şu anki olduğum konuma getirmesini sağlamış oluyor. Şimdi 6. maddemiz el üstünde el vardır. Milyoner, milyarder insanların sürekli kendini geliştirip neden kitap okuduğunu, eğitim satın aldığını hiç düşündünüz mü? Çünkü ego yapıp ben her şeyi biliyorum kafasına girmiyorlar. Sürekli bir gün öncekindeki kendinden daha iyi versiyonunu oluşturmaya çalışıyorlar. O yüzden arkadaşlar biz istediğimiz kadar zengin olalım, istersek milyarder olalım, kendimizi her zaman gelişime açık tutmamız gerekiyor. Çünkü hayat sürekli ama sürekli gelişiyor ve sizin dün de öğrendiğiniz bilgiler bugün aynı kalmıyor.
milyoner kafa yapısına ulaşabilmek için sürekli kitap okumalı, sürekli okumalı, bilgi edinmeli, eğitim izlemeli ve kendini geliştirmelisin. Ben şu an bile gerçekten birçok gelir kaynağım olmasına rağmen arkamdaki kitaplıktan birçok kitap okuyorum ve okumaya devam ediyorum. Bilgi senden daha önce o yoldan geçmiş tecrübeli insanlardan alınır. Tabii ki doğru kişilerden alırsan. Her bilgi veriyorum diyene de güvenmemek gerekiyor arkadaşlar. 7. maddemiz gerçekten arkadaşlar beni başarıya ulaştıran bir kafa yapısı. Bu da hayal kurmayı öğrenmen gerekiyor. Şimdi bazılarınıza çok saçma gelebilir. Bu kafa yapısını inşa etmeyi öğrenmen gerekiyor arkadaşlar. Mesela kendimden örnek vereyim. Beni tanıyanlar çok iyi bilir. 3-4 sene öncesi bir defterim vardı. Bu deftere ya gelecekte 2024'te 2025'te ne istiyorsam bu hayal defterine onu yazmaya başlamıştım ve şu an açıp günlük gibi okuduğumda gerçekten şok oluyorum. Yani ben onu hayal ettiğimi bile unutmuşken beynim bunu unutmuyor ve başarana kadar yeni yollar üretmeye başlıyor. Örnek veriyorum, sen dedin ki İşte şu marka arabam olacak. Örnek veriyorum, sen dedin ki 2025 senesinde, bir de zaman da belirtirseniz daha iyi olur. 2025 senesinde şu marka arabaya sahip olmak istiyorum. Şu kadar çalışanım olmasını istiyorum. Şu kadar para kazanmak istiyorum. Beyniniz arka tarafta başarabilmek için hangi yollar var onu araştırmaya başlıyor. Yani daha farklı düşünmüş oluyorsunuz. Önceden belki hani takılmaya gidecekken siz o hayalinizi hatırladınız diye kendinize bir gelişim için fırsat aramış oluyorsunuz. Bu dediğimi lütfen unutmayın. Her gün bu yazdığınız hayalleri okuyun ve gözünüzde canlandırmaya çalışın. Birçok milyoner, milyarder bunu yaparak zengin oluyor arkadaşlar. Çok saçma olarak gözükebilir ama lütfen hayal etmeyi öğrenin arkadaşlar. Hayal edebiliyorsanız başarıya ulaşırsınız. Şimdi 8. maddemiz sevdiklerimize zaman ayırmak. Şimdi hep iş konuşuyoruz biliyorum ama siz ne kadar fazla çalışırsanız çalışın, ailenize vakit ayıramıyorsanız, kendinize vakit ayıramıyorsanız o iş sürekli olmaz. Beynimiz şöyle çalışıyor. Belli bir işi yapıp işin sonunda ödül koyarsanız beyniniz bu işleri bitirmek için kendini çalıştırır. O yüzden hayatımız sadece iş olmamalı. Maalesef ki zamanında ben bunun hatasını çok fazla yaptım. Yani günde 16 saat belki daha fazla çalışıyordum ve inanın çok büyük sağlık problemleri yaşamış oldum. Yani stres yaparsanız, bazı şeyleri akışına bırakamazsanız, sürekli çalışırsanız o işte hem başarılı olamazsınız, hem süreklilik sağlayamazsınız, hem de hayattan zevk alamazsınız. Yani şunu demeyin arkadaşlar. Ben bu işi başardıktan sonra mutlu olacağım derseniz inanın o işi başardıktan sonra mutlu olamazsınız. Ben 2019 senelerinde işte şu kadar param olduğunda, şu arabam olduğunda mutlu olurum diye kendim telkin yapıyordum. Ama o arabayı, o başarıya ulaştıktan sonra arkadaşlar bir boşluğa düşüyorsunuz. O yüzden o andan keyif almayı öğrenmeniz lazım.